Merhaba psikoloji severler. Ne yazık ki kişisel gelişimle ilgili kitapların içeriğine baktığımız zaman çoğunun boş olduğunu görüyoruz. Hatta bazıları yanıltıcı yönlendirmeler bile yapabiliyorlar. Kişisel gelişim ve psikolojiyle ilgili faydalı ve içi dolu kitaplar arıyorsanız bu videoda size birkaç önerim olacak. Kitap tavsiyelerimle ilgili olarak kanalımda daha önce yayınlanmış 2 videom daha var. Eğer izlemediyseniz bunları da izlemenizi öneririm. Linklerini yorumlara ve açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videolarda da yine çok temel, çok faydalı bazı kitap önerilerini bulacaksınız. Geçelim önerilerimize. Efendim ilk kitabımız Dr. Susan David'in Duygusal Çeviklik kitabı. Susan David Harvardlı ve ödüllü bir psikolog ve 20 yılı aşkın süredir mutluluk, duygular ve başarı üzerine çalışmış bir insan. Şimdi duygusal çeviklik kavramı nedir? Eğer merak ediyorsanız bu kitapta çok güzel ve detaylı bir biçimde anlatıyor. Bizim de bu konuyu anlattığımız bir videomuz var. Dileyenler şuradan ulaşabilirler. Ancak çok genel bahsetmek gerekirse duygusal çeviklik bize şunu söylüyor. Genellikle zorlayıcı duygularla baş başa kaldığımızda, hayatımızın zorlu dönemlerinde yaşamımızı devam ettirebilmek için bu duyguları ki olumsuz diye etiketlediğimiz duygulardır bunlar. Bu duyguları ya bastırırız, ya reddederiz ya da görmezden gelmeye çalışırız. Bazen de son derece kötü hissetmemize rağmen olumlu düşünmeye zorlarız kendimizi. Ne yazık ki bu çabalar hiçbir işe yaramadığı gibi durumu daha da kötüleştirir ve oldukça da yorucudur diyor Susan David. Halbuki Susan David'e göre bu hep kaçtığımız ya da bastırmaya çalıştığımız duygularla, merakla ve nezaketle yüzleşmek, onların bize vermeye çalıştığı mesajı fark etmek ve bunu daha iyi bir yaşam için kullanmak mümkün. Yani iyi, güzel, hoş söylüyorsun da peki bunu nasıl yapacağız diyorsanız eğer Duygusal Çeviklik kitabında Susan David bunun yollarını son derece açık ve akıcı bir biçimde anlatmış. Okunması kolay bir kitap. Ben çok keyifle okudum. İçinden bir sürü notlar aldım. Bu konuyla ilgili güzel bir kitap okumak isteyenlere tavsiyemdir. Yine zorlayıcı duygularla savaşmak yerine onlarla yüzleşebilmek ve onları kabul edebilmek, onlara uyum sağlayabilmenin yollarını anlatan bir diğer güzel kitap Russ Harris'in Mutluluk Tuzağı kitabı. Neden mutluluk tuzağı diyor Russ Harris? Çünkü ona göre yaşamlarımızı büyük bir çoğunlukla mutluluk hakkındaki pek çok faydasız ve hatalı inancın etkisinde sürdürüyoruz. Örneğin bu hatalı inançlardan bir tanesi her zaman ve her koşulda sürekli iyimser olmak zorunda olmamız. Bu inançlar görünürde akla uygun geliyor. Ancak bu yanıltıcı fikirler mutlu olmak için çabaladıkça daha çok acı çektiğimiz bir kısır döngü yaratıyor ve peşine düştüğümüz mutluluk bizim için bir tuzağa dönüşüyor. İşte Russ Harris bu kitabında stresle, kaygıyla, acı verici duygu ve düşüncelerle baş etmenin sağlıklı yöntemlerinden bazılarını çok net, çok akıcı ve çok etkileyici biçimde bizimle paylaşıyor. Yine iyi bir kitap arayanlara önerimdir. Hiç düşündünüz mü? Gündelik hayattaki pek çok davranışı neden yapıyoruz ya da neden o şekillerde yapıyoruz? Mesela gülme davranışı. Bildiğimiz kadarıyla gülme davranışı sadece bazı maymun türleri ve insanlarda var. Bazı farelerde de görüldüğüne dair bir TED konuşması dinlemiştim. Peki neden gülüyoruz? Neden mesela şaşırdığımızda gözlerimizi açıyoruz? Neden selamlaşıyoruz? Ya da neden o şekilde selamlaşıyoruz? Neden karşı cinste bazı unsurları daha çekici buluyoruz? Neden bazı reklamlar bizim üzerimizde daha etkili? Neden bazı ürünlere ihtiyacımız olmadığı halde alırız, gösteriş yaparız? Neden dinlemektense konuşmayı tercih ederiz? Muhtemelen zihniniz bu soruların cevapları ile ilgili bazı açıklamalar geliştirmiştir. Ancak size bir haberim var. Bu cevapların büyük bir çoğunluğu hatalı ve çarpıtılmış. Zira insan beyni gerçekliği algılarken onu işine gelecek şekilde rasyonelleştirme, çarpıtma ve mantığa bürüme konusunda oldukça usta. Biraz sonra sizinle tanıştıracağım
Bu kitapta J.P. Morgan'ın bununla ilgili olarak şu sözünden dem vurulmuş. İnsanoğlunun yaptığı herhangi bir şey için her zaman 2 gerekçesi vardır. 1, iyi bir gerekçe. 2, gerçek gerekçe. Çoğu zaman davranışlarımızın en derinlerde yatan asıl nedeni zannettiğimiz neden olmuyor. İnsan davranışları ve bu davranışların farkında olmadığımız nedenleri, davranışların altında yatan gizli güdüleri gözler önüne seren çok güzel bir kitap. Beyindeki Fil, Kevin Simler ve Robin Hanson'ın bu güzel kitabı eminim okuduğunuzda sizi de çok etkileyecek. Aslında bu kitabı okurken bazen bazı gerçeklerle yüzleşmek biraz zorlayıcı olabiliyor. Aslında bu kitap kendi karanlık yönlerimizle yüzleşmek, kendimizi ve diğer insanları daha yakından tanıyabilmek için iyi bir fırsat. Hatta diyebilirim ki çoğu kişi bu kitabı okuduktan sonra ne kendini ne de dünyayı aynı şekilde göremeyecek. Efendim, eğer değersizlik duygularıyla, suçluluk duygularıyla baş etmeye çalışıyorsanız, kendinizle barışmak, kendinizi affetmek istiyorsanız size faydalı olabilecek bir diğer kitap önerim de Adem Güneş'in Kendini Affet kitabı. Bu kitapta kendi çocukluğunda yaşadığı ve aslında da yetişkinlikte pek çok duygusunun ve davranışının altında yatan örnek bir olaydan yola çıkarak bize suçluluk duyguları, değersizlik duyguları ve bunlarla nasıl baş edebileceğimize dair bir yol öneriyor. Çeşitli çalışmalarla ve egzersizlerle de bunu destekliyor. Yine bu kitabı da okurken aslında zannettiğimiz pek çok şeyin aslında o zannettiğimiz neden değil de daha başka bir şey olduğunu fark ediyoruz. Yani aslında bireysel farkındalıkla da ilgili güzel bir kitap bu. Özellikle altını çizdiğim bir yer var. Diyor ki birçoğumuz olumsuz bir durumla karşılaştığımızda hissettiğimiz öfkenin sebebinin yaşadığımız olayın kendisi olduğunu zannederiz. Yani öfkelendiğimizde zannediyoruz ki o olay yüzünden ya da o kişi yüzünden ben öfkelendim. Halbuki bu tepkilerin nedeni o an yaşadığımız olayın bizzat kendisi değil. Yaşadığımız olayın içimizde uyandırdığı bir başka huzursuzluk duygusudur. Öfkemizin sebebi ise o an kendimizi kötü hissettiren kişiyi düzeltmek değil, İçimizde huzursuzluk duygusu uyandıran dürtü kaynağını yok etme çabasıdır. Zannederiz ki o dürtü kaynağını yok ettiğimizde ya da düzelttiğimizde içimizdeki o öfkeden de kurtulacağız. Halbuki bugün bunu düzelttin ama yarın öbür gün karşına yine seni tetikleyecek başka bir olay çıkabilir ve sen yine aynı duyguları yaşayabilirsin. O zaman demek ki çözüm başka bir şey. İşte o çözümle ilgili olarak dediğim gibi güzel uygulamaların olduğu faydalı olabilecek bir kitap. Yine yazarın korku, öfke, huzursuzluk, kaygı gibi zorlayıcı duygularla baş ederken kullanabileceğiniz 6 haftalık bir kendi kendine yardım programını paylaştığı bir diğer kitabı var. Bırak ve Rahatla. Okuyup da fayda gördüğünü ifade edenler var. Evde kendi kendinize yapabileceğiniz yine bazı çalışmaları içeren bir kitap. Belki size de faydası dokunabilir. Eğer okuyup da fayda görürseniz siz de yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Efendim, son kitap önerim iletişimle ilgili olacak. Etkili iletişimle ilgili iyi bir kitap arıyorsanız eğer Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabı yine önerdiğim önemli kitaplardan bir tanesi. İyi bir iletişim kurabilmek için sadece konuşmayı bilmek yetmiyor ne yazık ki. Eğer öyle olsaydı gündemimizde bu kadar çok iletişim çatışmaları, hayal kırıklıkları, yanlış anlaşılmalar olmazdı. İşte bu kitapta öncelikle sağlıklı bir iletişim için hali hazırda yaptığımız hatalar neler? Yani otomatikleşmiş tepkilerimizle iletişimde de verdiğimiz o otomatikleşmiş hatalarımız neler? Bunları fark ediyoruz. Ardından kendimizi, kendi duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı doğru şekilde anlayabilmek, aynı şekilde karşı tarafın duygularını ve ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayabilmek, empati kurabilmek, empatik şekilde dinleyebilmek ve kendimizi yargılayıcı olmadan kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı karşı tarafa etkili bir şekilde ifade edebilmek için önemli ipuçları paylaşılıyor. Kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili bu kanalda her hafta 2 tane yepyeni video paylaşıyoruz.
Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve alta yorum yazarak bizlere destek olmayı da unutmayın lütfen.